Özellikle son birkaç videomda almış olduğum yerli yersiz telifler yüzünden bu videoların yayın tarihi biraz aksamıştı. Hatta eğer beni YouTube'un topluluk kısmından veya Discord'dan takip ettiyseniz dün izlemiş olduğunuz videom aslında ihtar almış ve videom YouTube'dan kaldırılmıştı. Ben de şunu sizlere söylemek istiyorum ki YouTube gerçekten nankör bir platform ve bunu söylemek zorundayım. Yani sabah akşam emek vererek yaptığım videoları hiç gözlerini kırpmadan ihtar atıp yayından kaldırabiliyorlar. Böylesi bir anlaşmazlık durumunda YouTube'un orta yolu bulup bizlerin hakkını savunması gerekirken ne yazık ki karşı tarafla bir olup tüm emeklerimizi çöp edebiliyor. Şimdi tüm bu anlattıklarımın videoyla ne alakası var diye soracaksınızdır. Hiçbir alakası yok, sadece dolduğum için bunları size söylemek istedim. Ancak beni en çok fitilleyen şey ne oldu biliyor musunuz? Eğer bana böyle negatif bir cevap verecekse ve YouTube'da benim arkamda olmayacaksa eğer, kim olursa olsun cevabını o gün versin kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Biz de burada küçük bir kanal da olsak emek veriyoruz ve insanları bir şeyler izletmeye çalışıyoruz. Benim hem emeğimden yiyorlar hem de vaktimden çalıyorlar. Ve ben de buna gerçekten çok sinirlendim. YouTube'un topluluk kısmından ve Discord'dan paylaşmıştım. Şu anda aktif olarak YouTube'da yakışıklı bir ihtarımız var. Yani çok merak ediyorum. Bakalım bu 90 gün boyunca yine saçma sapanak bir ihtar daha yiyecek miyiz? Kanal kapanacak mı yoksa kaldığımız yerden devam edeceğiz? Gerçekten çok merak ediyorum. Hani kusura bakmayın, bu konuda biraz fazla konuşmuş olabilirim ve videonun başında böyle bir giriş yapmam yersiz olmuş olabilir, ancak gerçekten çok sinirliyim ve günlerdir boş boşuna bekliyorum. Kaç gündür video atamadığımı sizlere söylemek istedim. Aynı zamanda çok dolduğum için bu konuda sizlerle biraz dertleşmek istedim. Yani Allah'tan bu ihtar yiyen son videomun taslak çalışması bilgisayarımda duruyordu. Ben de onun üzerinde biraz değişiklik yaparak dün sizlere bu videoyu izletmeyi başardım. Neyse, artık bu konu hakkında uzun uzun konuşmamıza gerek yok. Bunu bir kenara bırakalım ve yavaştan videomuz hakkında konuşmaya başlayalım. Neler oluyor? Güç artışı saati etkilemiş olmalı. Ben 10 serisinde Ben Tennys'ın Omnitrix sayesinde çeşitli birçok uzaylıya kolay bir şekilde dönüşme yeteneğine sahipti. Seri içinde insanların heyecanlandığı eminim pek çok sahne vardır. Açıkçası ben küçük bir çocukken Ben 10 serisini izlediğimde özellikle uzaylı dönüşüm sahnelerinde gaza gelir ve heyecanlanırdım. Hatta bazen bu sahneleri izlerken ben de sanki uzaylıya dönüşüyormuşçasına ekrandan izlemiş olduğum Ben Tennys'ını taklit ederdim. Evet, şimdi bunu sesli bir şekilde söylediğimde kulağa cidden saçma geldi. Ama lütfen beni ayıplamayın, sonuçta burada benim 5-6 yaşlarındaki halimden bahsediyoruz. Neyse, şimdi bu konuyu kapatalım. Evet, az önce dediğim gibi bu seriyi takip eden herkes olmasa da belli bir kesimi Ben Tennys'ın uzaylıya dönüştüğü sahneleri çok seviyordur. Özellikle klasik seride kullanılan sahneleri oldukça iyiydi. Ancak sizler de dikkat ettiniz mi bilmiyorum, ancak özellikle Ultimate Alien serisinden sonra Ben Tennys'ın uzaylı dönüşümlerinde ciddi bir değişim vardı. Daha önceki serilerde Ben Tennys'ın dönüşmek istediği uzaylıyı her seçtiğinde bize özellikle o uzaylıya nasıl dönüştüğünü gösterirlerdi. Hatta bu sahnelerin çoğu cidden uzun oluyordu. Buna örnek olarak klasik veya Alien Force serisinde görmüş olduğumuz dönüşüm sahnelerini söyleyebilirim. Seriyi severek takip eden pek çok insan bile bu konuyu ciddi anlamda troll hale getirmiş ve mimlemişti. Ancak ta o zamanlarda bizler henüz küçük birer çocuk olduğumuz için bunları anlamamıştık. Sonuçta o yaşlarda insan her şeyin güzel yönlerini görüyor, öyle değil mi? Neyse, konumuzdan çıkmayalım. Demin de söylediğim gibi Ben Tennys'ın her uzaylı dönüşümünü bize özellikle izletmelerine rağmen sonradan bu sahnelere neden önem vermediler? Daha doğru açıklamak gerekirse neden Ben Tennys'ın uzaylıya dönüşme hızı bir anda bu kadar hızlandı? Evet, aslında bu konunun pek çok cevabı olabilir. Bu videoda bunların hepsini tek tek konuşacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca videolarımıza ay puanı göndererek bana ve kanalıma destek olabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Bana güvenmelisin Gwen. Ama ben savaşmadan buradan gitmiyorum. Evet. Kahramanlık zamanı. Çamur ateş. Yeni düğme bazı ekstra özellikler getirdi. Ultimate çamur ateş. Omnitrix, gerekeni yap hemen. Pamuk şeker mi? Bu olay yapışkan bir hal aldı.
Açıkçası bu durumu klasik seriyi, daha doğrusu ilk seriyi baz alarak konuşmamız gerekirse dönüşüm sahneleri izleyicilere Omnitrix'te yer alan uzaylıların görsel tasarımlarını ve yeteneklerini göstermek amacıyla yapılmıştı. Bu sahneler her bir uzaylının benzersiz özelliklerini tanıtmak için önemliydi. Ayrıca uzaylı dönüşümleri beyin güçlerini nasıl kullandığı ve karşılaştığı sorunlara nasıl çözümler bulduğunu göstermek için oldukça iyi bir tercihti. Bu süreç karakterin gelişimini ve hikayenin akışını destekleyecekti. Aynı zamanda dönüşüm anları o dönemde özellikle de çocuk izleyicilerin ilgisini çekmek için tasarlanmıştı. Her dönüşüm yeni bir aksiyon ve heyecan sunuyor, izleyicileri ekran başında tutuyordu. Demin de kendimden örnek vermiştim mesela. Açıkçası bu durum Alien Force serisinde de aynıydı. Özellikle bu seri içinde Omnitrix'in kendini güncellemesiyle birlikte Omnitrix'in içinde yer alan uzaylılar da değişmiş ve eski uzaylıların yanı sıra çok daha güçlü uzaylılar seriye eklenmişti. Burada serinin tarzı ve Omnitrix değişmiş olsa da tıpkı ilk seride olduğu gibi Alien Force serisinde de bizlere özellikle de seriye yeni dahil olan pek çok uzaylının dönüşüm sahnesini uzun ve tekrar izletmişlerdi. Aslında buradaki amaç bizlere yeni uzaylıları sevdirmek ve o eski heyecanı yeniden tattırmaktı. Ve doğruyu söylemek gerekirse bunu başardılar. Ultimate Alien serisinde Ultimate uzaylıların ve seriye yeni dahil olan uzaylıların eklenmesiyle birlikte yine birçok yeni tür tanımıştık. Ben Tennyson'ın eskisi kadar olmasa da seriye eklenen yeni uzaylıların dönüşüm sahnelerini izletmişlerdi. Evet, bu seride eskiye nazaran çok fazla uzaylı dönüşüm sahnesi yoktu ve Ben Tennyson çok daha hızlı bir şekilde uzaylıya dönüşebiliyordu. Ama bana soracak olursanız bu durumun pek çok cevabı vardı. Bunu örnekler halinde sıralamamız gerekebilir. İlk olarak artık serinin genel temposu aksiyon ve olayların daha hızlı ilerlemesini gerektirmişti. Kısa dönüşüm sahneleri hikayenin akışını hızlandırarak izleyicileri daha dinamik bir tempoda tutmak için tercih edilmişti. Böylece insanlar bu sahnelerden sıkılmayacak ve hikayeyi daha dikkatli takip edebileceklerdi. Ayrıca ilk Ben 10 serisinde dönüşüm sahneleri uzun ve detaylıydı ve insanlar bu dönüşümleri zaten biliyordu. Bu yüzden Ultimate Alien gibi artık daha büyük devam serilerinde dönüşüm süreleri kısaltıldı çünkü izleyicilerin bu sahneleri tekrar izleme ihtiyacı azalmıştı. Ben Tennyson'ın uzaylı dönüşüm anlarını hızlandırarak diğer önemli olaylara daha fazla yer açmak istediler. Bu daha fazla aksiyon ve karakter etkileşimine olanak tanımıştı. Bu nedenlerden dolayı Ultimate Alien serisinde dönüşüm sahneleri önceki serilere göre daha kısa ve öz şekilde sunulmuştu. Aslında bu olayın Omniverse tarafı daha karmaşıktı ve bu sahnelerin apayrı nedenlerden dolayı değişiklik getirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman Omniverse serisinin önceki serilerden farklı bir sanat tarzı ve anlatım yapısı vardı. Bu yenilikler arasında dönüşüm sahnelerinin stilize edilmesi ve hızlandırılması da bulunuyordu. Dönüşüm sahneleri karakterlerin görsel değişimlerine daha hızlı ve etkili bir şekilde odaklanmayı amaçlamıştı. Serinin hikaye yapısı ve tempo gereksinimleri dönüşüm sahnelerinin daha kısa olmasını gerektirmişti. Bu şekilde diğer aksiyon sahnelerine ve hikaye öğelerine daha fazla zaman ayırabilmişlerdi. Yani aslında buradaki amaç eskiden uzaylı dönüşüm sahneleriyle bizlere vermiş oldukları heyecanı artık dövüş sahneleri veya bölümlerde anlatılmak istenen hikayeyle vermek istemeleriydi. Ayrıca Omniverse daha çok genç izleyicilere hitap ederken dönüşüm sahnelerinin daha kısa ve hızlı olması sürekli değişen izleyici kitlesinin dikkatini korumak açısından tercih edilmiş olabilir. Bu hikayenin temposunu korumak ve izleyicilerin ilgisini canlı tutmak için etkili bir yoldu. Aynı zamanda bu seride dönüşüm sahnelerinin daha öz ve hızlı gösterilmesi önceki serilerdeki uzun dönüşüm sekanslarının tekrarına düşmemek amacıyla özellikle yapılmış köklü bir değişiklik olarak da görülebilir. Yani sizlerin anlayacağı üzere seri içinde zamanla değişen pek çok şey gibi dönüşüm sahnelerinin de zamanla farklı veya kısa olması serinin genel anlatım tarzına ve zaman yönetimine uygun bir tercih olarak şekillenmişti. Evet, her seri birbirinden farklı bir anlatım tarzına sahipti. Bu serilerin her biri belirli aralıklarla yayınlandı ve hepsinin gerek animasyon kalitesi olsun gerek hedef kitlesi olsun farklıydı. Elbette seri içinde zamanla değişen pek çok şey gibi Ben Tennyson'ın uzaylıya dönüşüm sahnelerinin değişmesi, evrilmesi hatta kısalması da oldukça normaldi. Az önce konuşmuş olduğumuz gibi bu sahnelerin değişmesinde pek çok sebep vardı. Ben dilim döndüğünce gördüklerimi ve duyduklarımı sizlerle paylaşmak istedim.
Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 serisinde Ben 10'ın uzaylı dönüşüm sahnelerinin neden zamanla kısaldığı hakkında biraz konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca videolarımıza hype puanı göndererek bana ve kanalıma destek olabilirsiniz. Umarım bu videoyu paylaşırken de yeni bir ihtar yemeyiz ve umarım kanalımız kapanma işine gelmez dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.